Yargıda nefes kesen bir bölümün ardından akıllardaki en büyük soru yeni bölümde neler yaşanacağı. Büyük bir ters köşeyle Turgut Ali'nin herkesi şaşırttığı Yargı'nın yeni bölümünde daha da şaşırtacak bomba olaylar bizi bekliyor. Bu dakikadan sonra neler olacak ve Turgut Ali tüm bunları neden yaptı? 6 ay sonrası geldi ve Ilgaz'ı bekleyen şok senaryo ne olacak? Bu konuda çok büyük ters köşeler ve bomba sürprizler yaşanacak. Ceylin gerçekten kimi öldürdü ve hikaye bu konuyla nasıl bağlanacak? Öte yandan işlerin içinde olan Haluk ve Ömer'le ilgili çok sürpriz senaryolar bizi bekliyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kesinlikle kaçırmamanız gereken bomba gelişmelerden ve büyük sürprizlerden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak şunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta bayram nedeniyle Yargı'nın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. 62. bölümü 30 Nisan'da izleyeceğiz. Evet, Ilgaz serbest kalır kalmaz ilk iş kaçakçılık çetesini çökertti ve hemen ardından Yekta ile ikinci kez işbirliği yapılarak ince bir planla Ömer'in arkasındaki asıl gücün kim olduğuna ulaşmak istedi. İlk başta oklar Özcan Savcı'ya çevrilmişti ancak büyük bir ters köşeyle Ilgaz hayatının şokunu yaşadı. Çünkü en güvendiği isimlerden olan Turgut Ali olayların arkasındaki gizli güç olarak Ilgaz'ın karşısına çıktı ve hatta silah doğrulttu. Peki Turgut Ali bunu neden yaptı? 2 bölüm öncesi Ilgaz içeri girdiğinde eski hakimin hikayesini dinlemişti. Eski hakim eşinin hastalığını tedavi etmek için mesleğini satmıştı ve Ilgaz'a insan çaresiz kalınca her şeyi yapabilir demişti. İşte Turgut Ali'nin hikayesi de bunun bir benzeri. Şimdiye kadar 2 kez Turgut Ali'nin kızı gösterildi. Elbette bu detay boşuna gösterilmemişti. Çünkü Turgut Ali'nin canından çok sevdiği küçük kızı ileri derecede hasta ve iyi olmasının tek şartı yurt dışında pahalı masraflarla tedavi olmak. İşte bu konuda devreye fazlasıyla zengin ve güçlü olan Haluk giriyor. Zaten Turgut Ali ve Haluk önceden birbirlerini tanıyorlardı. Birlikte yemek de yemişlerdi. Sonrasında ise Haluk, Turgut Ali'ye kızı konusunda yardım edebileceğini belirtmiş olabilir ve hatta belki de tehdit bile etmiştir. Fakat tek bir şartla. Bu şart ise torunu Burak'ı öldüren Ilgaz'ı içeri tıkmak. Evet, Haluk Ilgaz'dan intikam alma karşılığında Turgut Ali ile ve Ömer'le böyle bir anlaşma yapmış olabilir. Sonuç olarak çaresiz kalan Turgut Ali tıpkı eski hakimin yaptığı gibi bir bakıma kızı için mesleğini satmış oldu. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Çünkü Ilgaz bu oyunu çözdü. Öte yandan Ömer de Haluk'a çalışıyor ve asıl amacı Haluk'un mal varlığından yararlanmak. Kısacası Haluk hem Turgut Ali ile hem de Ömer'le işbirliği içinde. Ayrıca bir ihtimal zamanında Burak'ın işbirlikçisi Ömer bile olabilir. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Şimdi gelelim asıl bomba senaryolara. Önceki videoda da belirttiğimiz gibi nihayet 6 ay sonrasına geldik. Puzzle'ın tüm parçaları oturmaya başladı. Geçtiğimiz bölümde Ceylin Ilgaz'ın arabasını aldı. Kolyesi koptu ve bu kolyeyi Ilgaz cebine koydu. Kolye kopunca Ceylin'in boynunda iz oluştu. Üzerine kahve döküldü ve 6 ay sonraki meşhur kıyafetini giydi. Elinde tuttuğu bıçağı ise 2 bölüm öncesi çöp konteynerine atmıştı. Kısacası parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı ve herkesin merakla beklediği o senaryo geldi çattı. Bu konuda her saniyesini dikkatle dinlemeniz gereken 2 kritik ihtimalden bahsedeceğiz. Birinci ihtimalimiz şu şekilde. Köşeye sıkışan Turgut Ali, Ilgaz'ı silahla tehdit ederek ipleri eline aldı. Aslında iyi bir karakter olan fakat kızı için çaresiz kalıp bunu yapmak zorunda hisseden Turgut Ali'den Ilgaz'a karşı bir itiraf gelebilir. Tüm bunları kızı için yaptığını, Haluk'la anlaşma yaptığını ve Haluk'un intikam planına dahil olduğunu ve bu nedenle mesleğini satmak zorunda kaldığını Ilgaz'a bir anlatabilir. Bu durum karşısında Ilgaz ise içerideyken eski hakimin kendisine söylediklerini hatırlayacaktır. Çünkü eski hakim Ilgaz'a insan sevdikleri için her şeyi göze alır demişti. Bu nedenle Ilgaz Turgut Ali'yi bir noktada az da olsa anlayışla karşılayabilir. Sonucunda ise birlikte bir plan kurabilirler ve bu plan dahilinde Ilgaz öldü olarak gösterilebilir. Kısacası birinci ihtimalimize göre aslında iyi olduğunu düşündüğümüz fakat kızı için bunu yapmaya mecbur hisseden Turgut Ali ile Ilgaz işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda ise Haluk ve Ömer'i büyük bir ters köşe bekliyor olacak. Peki Ceylin bu işin neresinde olacak? Bu ihtimalimize göre Ceylin bu olaydan bağımsız olacak. Bu olayda Ceylin'in Ilgaz'ı değil başka birini öldürdüğünü biliyoruz. Öldürdüm dediği kişi ise Parla'yı kaçıran Eyüp olabilir. Herkesi takip eden Eyüp, Ceylin'in çöp konteynerine attığı bıçağı alarak Parla'yı öldürmek isteyebilir. Fakat bu bıçakla ölen kişi Eyüp olabilir. Belki Parla tarafından, belki de Ceylin tarafından. Eğer Parla tarafından öldürülürse Ceylin bu suçu üstlenecek demektir. Sonucunda ise Ilgaz'ın arabasını kullanan Ceylin, kolyesi Ilgaz'ın elinde bulunduğu ve boynunda iz kaldığı için, bıçaktaki ve çöp konteynerindeki kanla parmak izi eşleştiği için bu konuda büyük bir şokla ve suçlamayla karşı karşıya kalacak. Ilgaz'ı kesin olarak öldürmediğini ve başkasını öldürdüm dediğini biliyoruz. Şimdi gelelim ikinci ihtimalimize.
İkinci ihtimalimize göre Ilgaz tarafından tüm oyunu ortaya çıkarılan Turgut Ali Ilgaz'ı elinde tutacak. Belki de bu olaya Haluk'u ve Ömer'i de dahil ederek ince bir planla harekete geçecek. Bu olay sonucunda Ilgaz ağır derecede yaralanabilir. Ilgaz kesin olarak ölmeyecek diyebiliriz ki zaten dizinin 3. sezon onayı da alındı ve yeni sezonda da Ilgaz'ı görmeye devam edeceğiz. Eğer dizi bu sezon final yapsaydı bir ihtimal Ilgaz ölüyor diyebilirdik. Fakat 3. sezonun olacak olmasıyla bu ihtimal yok oldu. Evet, Turgut Ali ve Ömer cephesinden bomba bir Ilgaz hamlesi gelebilir. Bu hamleyle Ilgaz öldüğü gibi gösterilerek tüm suç Ceylin'in üzerine atılabilir. Kısacası Ilgaz'ı yaralayıp ve hatta öldüğü gibi gösterip Ceylin'i büyük bir tuzağa çekebilirler. Delil olarak ise Ilgaz'ın cebindeki Ceylin'e ait olan kolyeyi Ilgaz'ın avucuna koyacaklar. Kandaki ve Ceylin'in çöp konteynerine attığı bıçaktaki parmak iziyle Ceylin'in parmak izinin uyuşmasını sağlayacaklar. Kısacası Ceylin her türlü büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Üstelik Ilgaz'ın ölmüş olmasına bile inanamayacak. Bunların yanı sıra Ceylin'in "ben başka birini öldürdüm" dediği kişi az da olsa bir ihtimal Turgut Ali veya Ömer olabilir. Bu da bir başka ihtimalimiz. Öte yandan Yekta bu olaylardan Ilgaz'ın planına uyup tüm suçları üstlenerek içeri girmişti. Bu durumda içeriden çıkması biraz zaman alacak. Yekta geçtiğimiz bölümde Ceylin'e "işler istedikleri gibi gitmezse ve içeriden çıkamazsa intikamım ağır olur" demişti. Bu konuda da sürpriz senaryolar bizleri bekliyor olacak. Kısacası 30 Nisan'da yayınlanacak olan 62. bölümde merakla beklenen 6 ay sonraki senaryoyu izlemeye başlayacağız. Ve bu senaryonun etkileri sezon finaline kadar devam edecek. Bu süreçte çok kritik gelişmeler, detaylar ve çözümlemeler izleyeceğiz. Şimdi gelelim diğer sürprizlere. Tüm bu yaşananlara ek olarak ikinci bir şok da Parla'nın kaçırılması olacak. Bu konuda hem ailedekiler hem de polis ekipleri seferber olacak. Tuğçe ilk iş olarak bu durumu Eren'e bildirecek. Eyüp ve Parla arasında yaşanacak olan beklenmedik olayı ise işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Bu durum başta Ceylin olmak üzere tüm aile üyelerini yakından etkileyecek. Öte yandan Ceylin'i ise sürpriz bir hamilelik senaryosu bekliyor. Şimdiye kadar bu konuyla ilgili birkaç kez spoiler verildi. Ve son olarak geçtiğimiz bölümde Ilgaz'la arasında çocuk muhabbeti geçen Ceylin ısrarla tatlı yemek istediğini ve hatta canının çikolata çektiğini söyledi. Bu da hamile olması konusunda bir sinyal olarak algılandı. Ancak hamile olsa bile yaşanan olaylardan sonra çocuğu düşürme ihtimali de yaşanabilir. Öte yandan şimdilik boşanmayan Aylin ve Osman arasındaki buzlar yavaş yavaş eriyecek ve Osman işleri yoluna sokmaya başlayacak. Çınar ise polis olmak istediğini söylemişti. Bu da 3. sezon için bir spoiler oldu. Büyük ihtimalle 3. sezonda Çınar'ın polis oluşunu izleyeceğiz. 3. sezon için yaşanması beklenen bir başka senaryo ise Metin Amir'le ilgili. Metin Amir'in yeni sezonda bir evlilik yapması konusunda geçtiğimiz bölümde ince bir sinyal verildi. Bu konuda ise akıllara gelen iki isim Gül ve Ayten. Kısacası birbirinden farklı sürpriz senaryolar ve heyecanlı olaylar yeni bölümlerde bizleri bekliyor. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.